O gece evde aynı surette olan iki kadın vardı. Ama hangisinin gerçek olduğunu kimse anlayamadı. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size Gülseren'in hikayesini anlatacağım. Başlamadan önce Karanlık Hikayeler ekibi olarak sizden her zamanki gibi videolarımızı beğenmenizi ve telefon üzerinden izliyorsanız alttan kaydırarak hype tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Bildiğiniz gibi bazı hikayeleri izleyicilerimizden gelen hikayelerden derleyerek hazırlıyoruz. Eğer siz de hikayenizi benim anlatmamı isterseniz aşağıda göreceğiniz e-posta adresimize hikayenizi yollamanız yeterli. Şimdi önce size Gülseren'i tanıtarak başlamak istiyorum. Gülseren, Karadenizli bir ailenin tek kızı. Gülseren'in ailesi Karadeniz'de fakat Eskişehir'e yerleşmişler. Orada yaşıyorlar uzun yıllardır. Gülseren de Eskişehir'de doğmuş, büyümüş. Üniversiteyi, liseyi orada okumuş. Gülseren'in bir gençlik aşkı var. Ama ne aşk çok aşık oluyor. Beraber oluyorlar, flört ediyorlar. Uzun bir sürede beraberlikleri devam ediyor. Fakat çocuk biraz problemli. Gülseren bu ilişkiyi devam ettirebilmek için elinden geleni yapıyor. Her türlü tavizi veriyor. Aklına yatmayan her şeye tamam diyor. Yeter ki ayrılmasınlar diye. Fakat bazen olmaz. Bu ilişkide olmuyor. Gülseren hiç istemediği halde sevdiği adamla yolları ayrılıyor. Gülseren terk ediliyor. 2 yıl boyunca Gülseren hayatına hiç kimseyi almıyor. Yalnız kalmak istiyor. Çünkü o sevdiği delikanlıyı unutamıyor. 2 yıl sonra ailelerin de araya girmesiyle, ailelerin de teşvikiyle Gülseren Yiğit'le tanışıyor. Yiğit çok parlak, beyefendi, çok efendi, düzgün bir çocuk. Bir bankada çalışıyor. Gülseren de anaokulu öğretmeni. Gülseren Yiğit'e karşı o ilk aşkını hissettiği coşkulu aşkı hissetmiyor. Ama aralarında bir sevgi, bir anlaşma oluşuyor ve Yiğit Gülseren'e evlenme teklif ediyor. Gülseren memnuniyetle kabul ediyor. Evlendikten çok kısa bir süre sonra Yiğit çalıştığı banka üzerinden İstanbul'a transfer oluyor. Gülseren de Yiğit'le beraber İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'da 1980'li yıllarda yapılmış yüksek tavanlı eski bir apartman dairesine, geniş, ferah bir apartman dairesine taşınıyorlar. Yiğit işe gidiyor, Gülseren anaokulu öğretmeni olarak iş buluyor ve hayatları bu şekilde devam ediyor. Bir zaman sonra artık çocuk yapmak istiyorlar ve çocuk yapmak için çalışmalara başlıyorlar. Fakat çok uzun bir süre Gülseren'le Yiğit'in çocuğu olmuyor. Bunun üzerine doktora gidiyorlar ve tedavi görmeleri gerektiği ortaya çıkıyor. Gülseren ve Yiğit yıllar süren tedavi süreçleri, maddi manevi yıprandıkları bir bebek sahibi olma çalışması süreci geçiriyorlar. Ve nihayet bir gün Gülseren 34 yaşına geldiğinde hamile kalıyor. İkiz bebek. Tabii çok seviniyorlar, çok mutlu oluyorlar. Aile büyükleri çok mutlu. Gülseren'le Yiğit çok mutlu. Hamilelik yavaş yavaş ilerlemeye başladıkça, Gülseren'in karnı çıkmaya başladıkça Gülseren'in duygu durumunda değişiklikler olmaya başlıyor. Şimdi normalde hamilelerin duygu durumunda doğal olarak tabii ki değişiklikler olur. Her annenin hamilelik sürecini yaşama şekli farklı. Kimi daha stresli, kimi daha rahat yaşar. Kimi biliyorsunuz hamilelik sendromu yaşar doğumdan sonra, kimisi daha kolay atlatır. Bu kişiye göre değişen bir durum. Gülseren bu süreci hamileliğinden itibaren çok zor geçiriyor. Aslında çok beklediği bir hamilelik. Fakat karnı büyüdükçe Gülseren önce kendi bedenine yabancılaşmaya başlıyor. Dünyaya dair tahammülü düşüyor ilk önce. İş yerine gittiğinde çocuk sesine olan tahammülsüzlüğü, çocuklarla haşır neşir olmaya sabrı olmaması derken aslında daha sonradan doğum iznine çıkmayı planladığı halde bunu erken alıyor. Zaten 2 bebeği olacak. 2 bebekle işe dönmesinin en azından bir süre mümkün olmayacağını düşünüyor. O yüzden işten ayrılıyor, eve geçiyor. Gülseren'in planı şu: sakin bir hamilelik geçirecek. Evde müzik dinleyecek, televizyon seyredecek, kitap okuyacak, sakin sakin hamileliğini yaşayacak. Fakat pek böyle olmuyor. Gülseren hamileliği boyunca, hamileliğinin sadece ilk 3 ayında değil, ilerleyen aylarında da kokuya karşı tahammülsüzlüğü maksimuma varıyor. Her şey çok kötü kokuyor. Bütün kokulardan çok rahatsız oluyor.
sese tahammül edemez oluyor. Yanında oturan kocasının yemek yeme sesi bile, su içme sesi bile, yutkunma sesi bile Gülseren'i rahatsız etmeye başlıyor. Fakat Yiğit çok aklı başında bir çocuk. Bu süreçte Gülseren'e son derece anlayışlı davranıyor. Çocuk böyle sessiz sessiz yutkunuyor. Karısı rahatsız olmasın diyor, o derece. Gülseren'in bu süreçte bir de kendini izleme, kendini inceleme dönemi başlıyor. Bir gün Gülseren karnına bakıyor. Karnı oynuyor. Hani bebek varken böyle oynar ya, karnında böyle girinti çıkıntı görür anneler. Gülseren de karnındaki harekete bakıyor. Gülseren'in karnı bir de normal bir karından daha büyük. Çünkü ikiz bebek. Fakat karnında, aşağıda, alt karnında bir hareket hissediyor. Ve tarif ettiği şey şöyle. Sanki bebek, içerideki bebeklerden bir tanesi parmağını aşağıdan Gülseren'in karnına yaslamış, yukarı doğru böyle midesine doğru böyle parmağıyla sanki bir işaret çiziyor, bir şekil çiziyor gibi bir duyguya kapılıyor. Ve kendi bebeğine, kendi karnına yabancılaştığı garip bir duygu durumuna geçiyor. Bunu hatta annesine söylüyor. Anne diyor, benim bebek çok oynuyor, bebek çok hareket ediyor. İşte annesi diyor ki kızım bunlar normal şeyler, bebek tabii oynayacak falan. Bundan hariç Gülseren bir de şöyle bir duygu durumuna geçiyor. Sanki bu bebeklerden bir tanesi daha içine kapalı, daha mahzun, daha zavallı. Diğer bebek sanki daha böyle agresif, öbürüne hiç hareket edecek yer alan bırakmıyor. Hani onu böyle baskılıyor gibi bir duyguya kapılıyor. Çünkü karnının hep aynı tarafı oynuyor. Hatta zaman zaman annesine bile itiraf ediyor. Diyor ki anne sanki bu bebeklerden biri benim değil. Sadece bir tanesi benim. Bir tanesi de başka bir kadınınmış da hani bendeymiş gibi hissediyorum diyor. Fakat bunların hepsini Gülseren'in hamileliğine, hormonlarına, aileden uzakta olmasına, kocaman bir şehirde yalnız olmasına, alışkın olmadığı bir şehirde olmasına bağlıyor herkes. Etrafındaki herkes, kocası dahil. Doğum zamanı geliyor. Gülseren bebeklerini dünyaya getiriyor. Ve gerçekten de bebekler, bir kız bir erkek, 2 bebeği oluyor ve bebeklerden bir tanesi, erkek bebek, kız bebeğe göre daha zayıf, daha ufak doğuyor. Ve erkek bebeğin kuveze alınması gerekiyor. Bu Gülseren için çok, Gülseren'in dengesini bozan, alt üst eden bir vakaya dönüşüyor. Şöyle, Gülseren 2 yerden tetikleniyor. Bir tanesi, karnımdaki bebeği koruyamadım, kollayamadım. Bebeklerimden bir tanesini iyi besleyemedim, bakamadım. Bebeklerimden bir tanesi mağdur doğdu. Bir böyle bir yerden tetikleniyor Gülseren. Bir de diğer bebeğe karşı. Bunun da hakkını yemiş. Bunun yerini de işgal etmiş. Buna hareket alanı bırakmamış. Bu bebeği baskılamış. Bu bebeği zorbalamış gibi bir yerden Gülseren'in duygu durumu allak bullak oluyor. Hastanede doktorlar erkek bebeğin, daha ufak olan bebeğin bir müddet hastanede kuvözde bakımda kalması gerektiğini söylüyorlar. Gülseren ve Yiğit kız bebeklerini alıp eve geliyor. Fakat Gülseren her gün hastaneye gidip geliyor tabii, erkek bebeğe, küçük bebeğe yardımcı olabilmek için, süt çekip bırakabilmek için. Bu arada bir de şöyle bir detay daha var. Gülseren kız bebeğini emzirmek istemiyor. Sadece bu diyor yiyeceği kadar yemiş. Baksana zaten şunun haline, toz toparlak olmuş. Ben diyor kalan sütümü, zaten çok sütüm de gelmiyor. Ben bunu çekeceğim, oğluma vereceğim. Oğlumu bakacağım, doyuracağım. O zaten gariban kalmış, mağdur kalmış gibi böyle çıkışlar yapıyor. Annesi, kayınvalidesi, kocası diyorlar ki ya Gülseren olur mu öyle şey? Hani bu bebeğin de senin sütüne ihtiyacı var, anne sütüne ihtiyacı var. Hayır diyor, bu zayıf bebeği, mağdur bebeği ben toparlayacağım, ortaya çıkaracağım diyor. Ve erkek bebeği kaybediyorlar. Gülseren oğlunun kaybıyla tabii perişan oluyor. Geride kalan diğer bebeğine, kız bebeğine iyice soğuyor, uzaklaşıyor, yabancılaşıyor. Bu esnada annesiyle kayınvalidesi sürekli olarak kızım hadi bak bu bebeğini emzirip diye onu telkin etmeye çalışıyorlar. Fakat Gülseren gerçek bir bunalıma giriyor. Bebeğini kucağına bile almak istemiyor. Tamamen uzaklaşıyor ve bunun üzerine hazır gıdaya geçiliyor. Mamaya, bebek mamasına geçiliyor. Bebek mamasına geçildiği zaman tabii doğal olarak bebek daha hızlı gelişmeye başlıyor mamayla. Öyle olunca da bebek toparladıkça, kilo aldıkça, büyüdükçe Gülseren iyice
çığırından çıkıyor. Bak diyor, bu diyor öbüründe diyor böyle oldu, bu işte yiyor obez olacak başımıza, bir de diyor kız çocuğu, şunun haline bakın diyor. Öyle kuruldukça da kendisi bu sefer rejime giriyor. Kendisi kendini aç bırakmalar, bir şey yese de istifra etmeler falan, böyle garip bir duygu durumuna giriyor. Bunu diyorlar artık bu zaman içerisinde bunu hazmedecek. Lohusalıkta bu işler normaldir, doğaldır. Çok da destek, yardımcı bir kocası var yanında. Bu süreç böyle geçecek diye düşünülüyor. Annesi Eskişehir'e geri dönüyor. Arada bir kayınvalidesi yanlarına uğruyor. Böyle bir dönem. Bir gece Gülseren tuvalete kalkıyor. Tuvaletten çıktıktan sonra eşi uyumakta. Koridorun sonunda da bebeğin odası var. Kendi odalarının yanındaki oda. Bebeğin odasının kapısının yavaş yavaş kapanmakta olduğunu görüyor. Sanki içeri birisi girmiş de yavaşça kapıyı kapatıyor gibi. Bunun üzerine Gülseren diyor ki Yiğit mi kalktı bebeğin odasına girdi, ama bebek uyuyor. Hani bir ağlama sesi falan da yok. Dolayısıyla Yiğit'in kalkıp bebeğin odasına girmesi için bir sebep de yok. Tabii annelik içgüdüsü ne kadar asabı bozulmuşsa olsun annelik içgüdüsü ağır basar. Anne olarak tabii bebeğin odasına ne oluyor diye bir bakmaya gidiyor. İçeri giriyor. Kapı kapanmış durumda, evet, kapıyı açıyor fakat içeride kimse yok. Bir mana veremiyor ama böyle bir rahatsız oluyor, tedirgin oluyor. Bebeğin yatağının başına gidiyor. Bebeğe bakıyor. Bebek mışıl mışıl uyuyor. Problem yok. Fakat Gülseren'de bir tedirginlik oluşuyor bir anda. Yani böyle bir adını koyamadığı, böyle içine sinmeyen bir şey oluyor. Başucunda bebeğin gece lambası var. Gece lambasını yakıyor. Bebeğe doğru bir bakıyor. Bebeğin yatağının içinde, bebeğinin üzerinde böyle bir şeyler, böyle uzun uzun garip garip bir şeyler. Şöyle bir eline alıyor, böyle bebeğin üzerinde bir tomar kalın telli siyah saç. Bunun üzerine hemen odanın ışığını yakıyor, oda iyice aydınlanıyor. Gidiyor bebeğine doğru bakıyor. Bebeğin yatağının içinde sadece saçlar değil, kesilmiş uzun tırnaklar da var. Şimdi Gülseren şok oluyor tabii saçlarla tırnakları görünce. Çünkü evin içinde kocasıyla kendisinden başka kimse yok. Hemen bebeğini kucaklıyor, kalkıyor. Yiğit'in yanına gidiyor. Diyor ki Yiğit kalk, hani bebek bir şeyler buldum falan. Yiğit diyor ki ya olmuştur, temizlikçiden kalmıştır, bir şey olmuştur falan. Gülseren'i sakinleştiriyor. İnsan da inanmak ister, yani iyi olana, iyi olduğunu düşünmek ister. Duygularımız öyle, hani tamam bir şey yoksa tamam bir şey yok. Gülseren de tamam ben temizlikçi kadını ikaz ederim o zaman, olabilir gibi düşünüyor. Hani öyle bir yerden çok fazla üstünde durmuyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Gülseren evin içinde başka tedirginlikler de hissetmeye başlıyor. Sanki evin içinde birisi daha varmış gibi. Kendisinden başka bir kadın daha, göremediği ama varlığı hissedilen birisi daha, bir kadın daha evin içinde yaşıyormuş gibi bir duyguya giriyor. Sanki birisi duvarların arasında geziyormuş, yatakların altına giriyormuş, dolapların içine giriyormuş, saklanıyormuş gibi evin içinde sürekli bir tedirginlik, sürekli arkasını kolluyor, sürekli kapının arkasına bakıyor, bir yerleri kontrol ediyor. Hatta annesini arıyor. Annesine diyor ki anne ben iyi değilim, bak bu evin içinde birisi daha var gibi hissediyorum. Bizi gözlüyor, evin içinde bir kadın daha yaşıyor gibi hissediyorum. Annesi diyor ki kızım öyle şey olur mu? Sen diyor hani lohsasın. Olur öyle lohsalıkta. İnsanın böyle biraz aklı karışabilir. Bir de çok yorgunsun. Sürekli rejim yapıyorsun. Doğru düzgün yemek yemiyorsun. Kan şekerin mi düşüyor? Tansiyonun mu düşüyor? Ne oluyor belli değil. Hani biraz beslenmene dikkat et. Yediğine içtiğine dikkat et. Hani o yüzden böyle hissediyorsundur diyor annesi. Oraya bağlıyor. Fakat Gülseren ikna olmuyor. Evin içindeki tedirginlikleri devam ediyor. Bir gün yine Gülseren bebeğini yatırdıktan sonra kendisi de diyor ki ben de şöyle bir koltuğa yatayım, uzanayım, biraz vücudumu dinlendireyim. Koltuğa uzanıyor. Biraz böyle içi geçiyor gibi oluyor. Böyle uyuduğum gibi oluyor ama birdenbire irkilip uyanıyor. Ve gözünüze böyle antibiyotikli krem sürdüğünüz zaman hani o çok kıvamlı olduğu için bakarsınız ama çok böyle kötü görürsünüz ya, böyle buğulu buğulu, puslu puslu görürsünüz. Gülseren'in görüşü öyle oluyor. Buğulu, puslu, bulanık bir görüş oluyor. Ve gördüğü sahne şöyle. Salonda yatıyor Gülseren koltukta. Karşısında ileride salonun kapısı var. Salonun kapısının orada sanki bir kadın içeride saklandığı yerden gelmiş. Kapı böyle ya, kapıdan şöyle kafasını uzatmış. Kadının bedeni görünmüyor. Sadece kafası görünüyor. İçeriye, salona ve Gülseren'e bakıyormuş gibi boynundan yukarısı. Fakat çok bulanık görüyor. Yani yüzünü net göremiyor ama bir kadın kafasının Gülseren'e doğru baktığını ve uzun siyah saçlarının böyle aşağıya doğru süzüldüğünü, döküldüğünü görüyor. İkinci sıkıntı şu, bu kafa normal insan boyunun olacağı bir yerde değil. Kapının en üstünde.
Yani neredeyse tavana kadar bir boy. Gülseren gözlerini açıp net bir şekilde bir görüş yakalamaya çalışıyor. Fakat ne kadar çabalarsa çabalasın göremiyor net bir şekilde ve yattığı yerden de kalkamıyor. Sanki vücudu felç inmiş gibi koltukta duruyor. Ve sonra sanki böyle aşağıya doğru kayıyor gibi kafa köşeden böyle kayarak aşağıya iniyor. Ve sonra Gülseren kadının komple salonun kapısının önünde elleri ve dizleri üzerinde emekler vaziyette durup içeriği tanımaya çalışıyor. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor gibi etrafı gözlemlediğini görüyor. Yattığı yerden çığlık atmak istiyor. Hırıltı dışında bir ses çıkaramıyor yattığı yerden. Kadın emekleyerek Gülseren'e doğru yaklaşmaya başlıyor. Kadın iyice Gülseren'e yaklaştığında Gülseren yüzünü bir an için bu kadını net bir şekilde görüyor. Gördüğü görüntü bembeyaz bir surat. Dudaklarının ve gözlerinin olduğu kısımlar sanki böyle kırmızı hare hare kızarmış vaziyette. Cildi o kadar beyaz ki cildinin altındaki damarlar mor mor görünüyor ve her bir damarın attığını yüzünde görüyor. Ve bu kadın suratını iyice Gülseren'e yaklaştırıyor ve Gülseren yaklaşan surattan kendisine gelen o tütsü kokusu gibi garip kokuyu alıyor. Kadın iyice Gülseren'e yaklaşıyor ve hırıltı gibi bir sesle "Bu bebek benim" diyor. Gülseren bir anda çığlık atıyor, yattığı yerden fırlıyor. O anda kadının yine bulanık bir halde salondan kapıya doğru geri geri emeklediğini, yüzü Gülseren'e dönük bir halde geri geri emeklediğini görüyor ve kadın o salondan o şekilde çıkıyor. Gülseren de koşarak arkasından. Çünkü kadının döndüğü taraf bebek yatağının, bebek odasının olduğu taraf. Gülseren koşarak bebeğinin odasına giriyor. Hemen bebeğin yatağının önüne gidiyor. Bebeğinin yatağında yattığını görüyor. Yatağın içinden bir nefes sesi geliyor. Gülseren bebeğe doğru eğilecek, tam bebeği kucağına almak için eğildiği anda köpek hırıltısı gibi bir hırıltı geliyor yatağın içinden. Gülseren önce şöyle bir çekilecek gibi oluyor ama bebeği bırakamaz, yani bir şeyler oluyor çünkü. Bebeği kucaklıyor, battaniyesiyle beraber kucağına alıyor. Odadan çıktığı anda hani bebeği şöyle tutunca şöyle bir bakarsınız ya, bakıyor ve bebeğinin battaniyesinin üstünde dolanmış siyah saçları ve tırnakları görüyor. Bunu gördüğü anda bir anda çığlıklar atmaya başlıyor. O esnada evin kapısı çalıyor. Gülseren kapıyı açıyor. Karşısında alt kat komşusu Asiye Hanım. Asiye Hanım Gülseren'in çığlıklarına "Ne oluyor? Yukarıda ne yaşanıyor? Bu kız daha yeni doğum yapmıştı" diye gelmiş bakmaya. Asiye Hanım yaşı ileri, yaşı Gülseren'in annesinin yaşına yakın, 2 çocuğu olan, torunları olan akıllı başlı bir kadın. Gülseren tabii canını ona atıyor. "Ay," diyor, "ben," diyor, "şöyle şeyler yaşadım, böyle şeyler yaşadım, şöyle de oldu, böyle de oldu." Ağlaya ağlaya Asiye Hanım'a durumu anlatıyor. Asiye Hanım diyor ki "Tamam," diyor, "ya bir sakin ol, olur öyle," diyor, "lohusalıkta. Sıkıntı yok, sen," diyor, "otur, ben seni," diyor, "bir okuyayım üfleyeyim, bir çay koyayım, kendine gelirsin. Sen," diyor, "korkma, ben kocan gelene kadar seni yalnız bırakmam, yanında dururum." Akşam Yiğit geliyor. Asiye Hanım hakikaten Yiğit gelene kadar Gülseren'i yalnız bırakmıyor. Ve olanı Gülseren kocasına anlatıyor. Diyor ki "Bak şöyle oldu, böyle oldu. Ben," diyor, "işte çok rahatsızım, çok korkuyorum. Evin içinde bir kadın dolaşıyor. Evin içinde kadın var," diyor. Yiğit diyor ki "Sen," diyor, "dur, sakin ol. Evde," diyor, "güvenlik kamerası var. Bebek için taktıkları güvenlik kamerası. Ben," diyor, "şimdi onları açarım, bakarız beraber, bir şey oluyor mu olmuyor mu görürüz." Bunlar Gülseren de bir rahatlıyor. "Oh," diyor, "yani bir şey varsa da şimdi," diyor, "Yiğit de görecek. Bana," diyor, "deli muamelesi yapmayacaklar. Evin içinde bir şey yaşanıyorsa şimdi kocamın da haberi olacak." Yiğit kaseti çalıştırıyor. Odadaki görüntüyü izlemeye, bebek odasındaki görüntüyü izlemeye başlıyorlar. Hızlı bir şekilde ileri sarıyor Yiğit görüntüyü ve odanın içinde bütün o ışığın değişmesi tabii hızlı bir şekilde görünüyor. Fakat bir gölge var köşede. Sanki bir yere bir şey bir ütü masasını böyle dik yapar yaslarsınız diyor. O şekilde yaslanmış gibi bir gölge. Fakat insan silüetine benziyor sanki. Bir tek o gölge değişmiyor. Odanın içindeki bütün ışık değişiyor. Her şeyin rengi değişiyor. Rengi dönüyor. O böyle orada zangoç gibi duruyor. Rengi değişmiyor. Gülseren diyor ki "Bir dakika durdurur musun?" Yiğit diyor ki "Yani ne var? İşte hep oda bomboş yani." Bu diyor "Bu ne?" "Ya," diyor, "Allah aşkına, yani," diyor, "hani bu ışıktan dolayı böyle, sen niye böyle yapıyorsun?" Konuyu kapatıyorlar. Yiğit de geçiştiriyor. Yiğit biraz öyle sert çıkınca fazla da ön vermek istemiyor da Gülseren'e, iyice zıvanadan çıkmasın diye.
Gülseren de peki diyor, tamam diyor, ben diyor herhalde uykusuz kaldım, ondan böyle hissediyorum diyor. Bunu da kapatıyorlar. Fakat ilerleyen günlerde Gülseren'in bir şey dikkatini çekiyor. Bunları Gülseren hep çarşamba günleri yaşıyor. Şimdi böyle bir şey fark ediyor. Dolayısıyla Gülseren haftanın geri kalan günleri daha normal geçirirken, normale geliyorum, normale dönüyorum derken çarşambaya geldiklerinde mutlaka bir vaka yaşanıyor. Bunu ilk önce fark etmiyor. Sonradan fark etmeye başlıyor böyle olduğunu. Bir gün bebek yine yatağında, bebek ağlarken Gülseren bebeğin yanına gidiyor. Fakat bebekten normal ağlayan bebek sesi çıkmadığını fark ediyor. Bebek sanki böyle hırıltılı gibi, boğulur gibi garip garip sesler çıkararak ağlamaya çalışıyor. Fakat bebek ağlamaya çalışıyor gibi ama gülüyor gibi de, böyle bir tuhaf bir hal hissediyor, gözlemliyor Gülseren bebeğinde. Ve bunun üzerine Asiye Hanım'a telefon açıyor. Diyor ki Asiye teyze hemen gel, bir şey oluyor. Kadıncağız tabii koştur koştur yukarı çıkıyor. Geliyor, bakıyor, bebek uykusunda, uyumakta. Ya diyor kızım, sen diyor iyice bir hoş oldun, yani bir şey olduğu yok. Bebek uyuyor işte, ne istiyorsun? Bir oturuyor, beraber bir kahve içiyorlar. Sonra Gülseren Asiye Hanım'ı yolcu edecek. Şimdi şöyle, Asiye Hanım içeri girmeden önce terliklerini kapının dışında bırakmış, öyle girmiş. Kapıyı açıyorlar. Asiye Hanım'ın dışarıda bıraktığı terlikleri ters dönmüş. Ve sağ tarafı sol tarafa, sol tarafı sağ tarafa ters bir şekilde ama son derece muntazam bir şekilde bırakılmış olarak buluyorlar. Şimdi Asiye Hanım bir terliklere şöyle bakıyor, dönüyor Gülseren'e bakıyor. Gülseren'e diyor ki, Gülseren diyor, sen bir felakna soku, ben diyor düşüneceğim, bir bakalım seni nasıl rahatlatacağımızı. Sen diyor otur diyor, şu diyor bir duaları oku, bir rahatla, bir ferahlık gelsin üstüne diyor. Gidiyor Asiye Hanım. Bunu takip eden birkaç gün yine her şey normal devam ediyor. Hani dedik ya zaten en çok çarşamba günleri bu yaşanıyor diye. Bunu takip eden günlerde Gülseren yine normal hayatına, ay inşallah artık normalleştim diye düşünürken bir gün yine aynada, banyodan çıkıyor. Aynada yüzünü kremlerken birdenbire böyle tuhaf bir duygu geliyor Gülseren'e. Sanki yanında birisi duruyormuş gibi, şöyle hafif yanda arkaya doğru. Dönüyor, bakıyor fakat kimse yok. Tekrar yüzünü kremlemeye devam ediyor. Tekrar aynı his geliyor. Tekrar yanında biri duruyor gibi. Şimdi Gülseren tekrar kafasını çevirip baksa göremeyeceğini anlıyor. Çünkü döndüğü anda yok oluyor görüntü. Dolayısıyla kafasını hiç oynatmadan sadece gözleriyle dönüyor. Ve yanında durmakta olan bir kadın görüyor. Görüyor gözünün yanıyla. Bu kadın ilk başta hani böyle siyah saçlı bir kadın görüyordu ya. Kadında bir dönüşüm olmuş sanki. Kadın sanki kahverengi saçlı olmuş gibi. Saçlarının rengi açılmış. Hatta Gülseren'in saçının rengine yaklaşmış. Yine uzun saçlı, yine kötü görünümlü, çirkin, böyle bembeyaz bir surat. Yanda duruyor. Fakat kadından böyle tanıdık bir şey, sanki Gülseren'in kokusu gibi tanıdık bir duygu geçiyor Gülseren'e. Kadının saçları, Gülseren'in saçları, kokusu Gülseren'in kokusu gibi geliyor. Hatta Gülseren öyle bir duygu hissediyor ki sanki yanda duran Gülseren yandan bu kremlenmekte olan, yüzüne krem sürmekte olan bir başka kadına bakıyormuş gibi karmaşık bir duygu hissediyor. Yanında durmakta olan kadın Gülseren'e doğru yaklaşıyor gibi hissedince Gülseren banyodan fırlıyor bebeğin odasına doğru. Bebeği yataktan kucakladığı gibi göğsüne sarıyor. Ve o esnada yere baktığında yerde ıslak ayak izleri, böyle çamurlu gibi ayak izleri görüyor. Fakat bu ayak izleri, şimdi Gülseren banyodan bebeğin odasına gitti ya. Dolayısıyla o yerde bir iz olacaksa banyodan bebeğin odasına doğru olması gerekir. Fakat bu izler bayağı ayak parmağı izi de var. Parmaklar da belli oluyor. Bebeğin odasından, bebeğin yatağının kenarından banyoya doğru tersini izler. Gülseren bunları görünce çığlık çığlığa alt kat komşusuna kendini atıyor. Annesini arıyorlar. Annesi geliyor. Tabii bu süreçte annesini sürekli olarak Gülseren ben geleyim bir psikiyatriste gidelim dediği ve Gülseren'in bunu kabul etmediğini de biliyoruz. Gülseren'in annesi apar topar Eskişehir'den İstanbul'a geliyor Gülserenler'de kalmaya. Ve kızına diyor ki ne yapacağız edeceğiz, doktora gideceğiz, bu böyle olacak şey değil, ve gidiyorlar. O dönem Nişantaşı'nda çok meşhur bir psikiyatrist var. Bu psikiyatristin muayenehanesine gidiyorlar. Olanları anlatıyorlar. Gülseren başından geçenleri, yaşadığını düşündüğü her şeyi anlatıyor. Psikiyatrist Gülseren'e şöyle diyor. Eğer biliyorsa, sesler duyuyorsa işitsel halüsinasyon. Görüntüler görüyorsa görsel halüsinasyon. Eğer gerçeklikten kopuyorsa
bebeğine karşı yabancılaşıyorsa, uykusuzluk ve ajitasyon varsa postpartum psikoz tanısı koyabiliriz. Ve sizin durumunuzda buna uyku felci de eşlik ediyor diyor. Kişi uyanıktır ama hareket edemez. Odada biri varmış hissi gelir. Bazen halüsinasyon, bazen de göğüs baskısı hissi olur. Dedikten sonra doktor bunu böyle Gülseren'e pat pat söylüyor. Sonra daha babacan bir ses tonuna geçiyor ve daha babacan bir tavırla diyor ki buna doğaüstü anlamlar yükleme. Bu bayağı bildiğin Loosa sendromu ve bununla ilgili sana ilaç vereceğiz diyor. Bunun üzerine Gülseren çantasını açıyor ve çantasının içinden bir peçete çıkarıyor. Peçeteyi açıyor. Bu bebeğin üzerinde bulduğu saçlar ve tırnaklar vardı ya, onların hepsini saklamış, biriktirmiş. Peçeteyi açıyor. Peçetenin içinde saçlar ve tırnaklar. Saçların bir kısmı siyah, bir kısmı kahverengi ama hepsi uzun uzun. Doktorun önüne koyuyor. Peki diyor hocam bunlar ne? Psikiyatrist önce tırnaklara ve saçlara uzun uzun bakıyor. Bu tırnaklar ve saçlar herhangi birine ait olabilir. İnsan zihni özellikle uykusuzluk ve yoğun stres dönemlerinde gördüğü ya da duyduğu şeyleri, hatta bulduklarını yaşadığı korkuyla ilişkilendirmeye meyillidir diyor. Kısa bir duraklama oluyor ve ondan sonra diyor ki şu anda önemli olan şey şu: senin bu yaşadıkların tedavi edilebilir bir şey. Bu bir rahatsızlık, doğaüstü bir şey yaşamıyorsun. Sakin ol diyor. Önce uykunu düzene sokalım, beslenmeni bir düzene sokalım, sen şu ilaçlara bir başla diyor ve kızı gönderiyor. Gülseren doktoru dinliyor çünkü iyileşmek istiyor, kurtulmak istiyor bu içinde bulunduğu durumdan ve ilaçlarını muntazam bir şekilde kullanmaya başlıyor. Diyet kısmına da biraz mola veriyor. Normal sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyor. Annesi de Gülserenler'de kalıyor. Bir gece Gülseren uyumak için hazırlanırken annesi uyumuş, eşi uyumuş, bebek uyuyor. Bu da böyle yatak odasında işte telefonuyla oynuyor. İçeriden bir seslenme sesi geliyor mutfaktan. Annesi Gülseren'i çağırıyor gibi. Gülseren diyor ki Allah Allah yatmıştı niye kalktı diyor. Gülseren yatak odasından çıkıyor, mutfağa doğru yürümeye başlıyor. Fakat mutfağa doğru giderken böyle bir tedirgin oluyor yani. Çünkü tam annesinin sesi gibi de değildi. Mutfağa giriyor, kimse yok. Şimdi mutfakta sadece tezgah ışığı yanıyor. Ortalık böyle bir loş ama Gülseren yalnız hissetmiyor kendini. Kendini böyle bir kalabalık hissediyor yine. Ve tekrar Gülseren diye kendisine seslenildiğini duyuyor. Ve işin rahatsız edici kısmı Gülseren kendi sesini duyuyor. Şimdi insan kendi sesini ilk duyduğunda tanımaz. Kendi sesi kendisine yabancı gelebilir. Gülseren ilk önce annemin sesi mi dediği ses aslında kendi sesi. Kendi kendine sesleniyor gibi. Ve mutfaktan çıkıyor böyle bir ne oluyor diye. Mutfaktan çıktığı zaman koridorun sonunda o kadın hep gördüğü, bir kaybolan, uzun saçlı kendisine benzemeye başladığını hissettiği kadını görüyor. Kadın aynı salonun orada gördüğünde olduğu gibi elleri ve dizleri üzerinde koridorun sonunda emekler pozisyonda yere çökmüş durumda. Ve sanki meydan okur gibi, kafa tutar gibi kafası yukarıda, emekleme pozisyonunda Gülseren'e bakar halde yavaş yavaş Gülseren'e doğru emeklemeye başlıyor. Gülseren çığlık atmaya başlıyor. Çığlıklarına annesiyle Yiğit uyanıyorlar. Annesi kızını sarıyor, sarmalıyor ve Gülseren'in bundan sonraki günlerde daha çok uyuduğu, ilaçlarını aldığı, annesiyle kocasının sevgisine ihtiyaç duyduğu bir sürece geçiyorlar. Bir süre sonra olaylar normalleşmeye başlıyor. Tabii ilaçların da etkisiyle Gülseren kendini daha iyi hissetmeye, bu garip durumları, bu garip duyguları daha az hissetmeye, daha az tuhaflıklar yaşamaya başlıyor. Bir gün aşağı komşu Asiye Hanım'la annesi evde otururlarken Gülseren diyor ki siz hazır otururken hazır bebek de uyuyor, ben de bir duş yapayım. Gülseren duşa giriyor. Böyle sular üstünden aktıkça böyle bir rahatlıyor, böyle bir sakinleşiyor. Sanki bütün o yorgunlukları, bitkinlikleri, o tuhaf duyguları böyle vücudundan akıyor, gidiyor gibi bir ferahlama duygusu yaşıyor. Fakat bir yandan da bu ev kirada oldukları bir ev. Evin içinde istedikleri gibi tadilat yapmamış durumdalar. Zaten yeni evli bir çift. Duşakabin yok.
duş perdesi var. Gülseren de ıslak duş perdesi kendisine değmesin, yapışmasın diye kendisini böyle duvardan tarafa tutarak duşunu yapıyor. Bir yandan da kendi kendine seviniyor. Diyor ki Allah'ım diyor sana şükürler olsun. Yeniden normal insan şeyleriyle ilgili dertler edinecek kadar, mesela duş perdesi bana değmesin gibi bir yerden dert edinecek kadar hayatım normalleşti. Ay böyle dertlerim olsun diye sevinirken bir anda perdenin dışında, duş perdesinin diğer tarafında bir tıkırtı, bir hareket hissediyor. Anne diye sesleniyor fakat ses yok. Böyle bir gölge görüyor sadece. Sonra o gölgenin aşağıya doğru alçalmaya başladığını, sanki emekleme pozisyonuna doğru alçalmaya başladığını görüyor. Gülseren korkuyla tabii sırtını banyo duvarına, fayansa yaslıyor. Böyle kendini de örtmeye, saklamaya çalışarak hani ne oluyor diye bakıyor. Ve o esnada duş perdesinin altında bir hareket oluyor. Duş perdesi sanki birisi içeri girecekmiş ve ayağa kalkacakmış gibi içeriye doğru ve aynı zamanda yukarıya doğru yükselmeye başlıyor. Şimdi Gülseren'in kafa böyle aşağıda, çünkü hareket aşağıda oluyor ya, ne oluyor diye oraya bakıyor ve bağırmak istiyor fakat sesi de çıkmıyor. Tam o esnada yerde, su giderinin olduğu yerde bir karaltı fark ediyor. Ve bu karaltıdan sanki kahverengi böyle kalın gür saçlar giderden dışarıya, duşun içine geliyormuş gibi böyle bir görüntü oluşuyor. Ve o saçlar sanki ayak bileklerine dolanacakmış, Gülseren'i böyle sarmaşık gibi saracakmış gibi ayaklarına doğru geliyor. Gülseren iyice banyo duvarına doğru geriye çekiliyor, iyice kendini böyle geri çekiyor. O esnada duş perdesinin altından bir el giriyor ve perdeyi yükselirken el de bu şekilde yukarı çıkıyor ve sonra parmakların tamamı tersine dönüyor. Bu şekilde Gülseren'in önünde duruyor. Gülseren avazı çıktığı kadar bağırıyor. Kendini banyodan, duştan dışarı atıyor. Dışarıda hiçbir şey yok. Bornozuna sarındığı gibi koşarak bebeğinin odasına gidiyor. Bebeğini kucaklıyor. Koşarak annesiyle Asiye Hanım'ın yanına gidiyor. Ağlaya ağlaya banyoda yaşadıklarını anlatıyor. Bunun üzerine Asiye Hanım diyor ki ya diyor ben bir şey söyleyeceğim size. Yani bana diyor kızacaksınız da kızın ama bu kızı da bir rahatlatmamız lazım. Asiye Hanım diyor ki bizim oralarda, biz de Karadenizliyiz. Bizim inandığımız bir şey var. Daha doğrusu halk arasında anlatılan bir şey var. Ve aynı şey Anadolu'da da aslında yaygın bir şekilde konuşulan, anlatılan bir şey. Çarşamba karısı diye bir şey. Siz diyor bu olayları hep çarşamba günleri yaşıyorsunuz. Benim diyor bildiğime göre çarşamba günleri loğusalara çarşamba karısı diye bir şey musallat olur. Fakat bu normal bildiğimiz al karısı gibi şeyden farklı. Ama diyor ben bunu nasıl çözeceğimizi biliyorum. Ve bunun üzerine diyorlar ki sen diyorlar uzan, biz diyorlar annenle halledeceğiz. Asiye Hanım'la Gülseren'in annesi önce evin içindeki bütün giderlere tuz döküyorlar. Banyo deliklerine, lavabo deliklerine tuz döküyorlar. Bebeğin yatağının altına makas koyuyorlar. Dış kapıya, paspasın altına bıçak koyuyorlar. Evin içini sirkeli sularla siliyorlar, temizliyorlar. Hemen oturuyorlar iki kadın karşı karşıya. Evin içinde Felak, Nas, Bakara suresi, Ayetel Kürsi okuyorlar. Bunu bir bardak suya okuyorlar, Gülseren'e içiriyorlar. Diyorlar ki biz bunu her gün böyle rutin yapacağız. Bir yandan dualar okunuyor, evin içinde temizlikler yapılıyor, inandıkları, bildikleri şekilde uygulamalarını yapıyorlar. Bir yandan Gülseren psikiyatriste gitmeye devam ediyor, ilaçlarını kullanmaya devam ediyor ve bir süre sonra bu problem bitiyor. Bitiyor, bıçak gibi kesiliyor ve Gülseren rahata çıkıyor. Ve bu çok uzun da sürmüyor. Yani birkaç hafta içinde Gülseren normal bir insana, evde normal bir eve dönüşüyor. Annesi artık hani her şey yoluna girdi, Eskişehir'e geri dönecek. Bir gece Gülseren'le otururlarken ertesi günde kadıncağız yola çıkacak. Gülseren annesinin yanına gidiyor. Diyor ki anne ben ne yaşadım diyor. Ya ben ne yaşadım, ben delirdim mi diyor ya. Bana ne oldu böyle, biz ne atlattık biz diyor. Annesi şimdi kızına bakıyor, yani kadın ne desin? Şimdi sen delirdin evet dese olmayacak. Yani bu kadın evliliğini devam ettirecek, bir çocuk büyütecek, yarın bir gün tekrar işe girecek, çalışmaya başlayacak. Bu kadın anaokulu öğretmeni, millet çocuğunu emanet edecek. Yani evet sen delirdin, şimdi düzeldin mi diyecek. Yani ne diyecek kadın kızına? Diyor ki kızım diyor ya olur mu öyle şey diyor. Elini tutuyor. Bazen bir kapı açık kalır, bir kayıp yaşanır, bir duvar incelir, bir eşik aşılır.
İnsan vücudu sadece et ve kandan ibaret değil. Bizim kendi yaşam enerjimiz, duygularımız, elektriğimiz var. İşte bazen bu enerji bir sebepten ya çok yükselir ya da çok düşer. İşte o aradaki kapı da kırıldıysa, o sınır kalktıysa bazen bizim enerjimiz başka enerjilerle çakışır. Sen diyor bebeğini kaybettin, sinirlerin bozuldu, isyan ettin, maneviyatın belki zayıfladı, garip bir duygu durumuna geçtin ve ondan sonra başına böyle şeyler geldi ama önemli olan artık geçti, bitti, şimdi daha iyisin, bundan sonra önüne bak kızım diyor. Gülseren bu açıklamadan çok ikna oluyor. Gerçekten yaşadığı şeylerin çarşamba karısından dolayı olduğuna inanıyor ve annesini yolcu ettikten sonra artık kendisini de daha iyi hissediyor ya, normalleşti. Oturuyor ciddi araştırıyor bu neymiş diye. Ve çarşamba karısı ile ilgili rivayetler şu şekilde. Çarşamba karısı bir şey almak ister. Anneyi değil bebeği ister diyorlar. Ama bu can değil, yer. Daha doğru anlatılacak olursa bir hayatın içinde kendisine yer açılmasını ister. Çünkü çarşamba karısı denen bu varlığın yarım kalmış bir varlık olduğu rivayet edilir. Tam olarak bizim dünyamızda değildir ama tamamen öbür dünyaya da ait olmayan Araf'ta kalmış bir varlık olduğu söylenir. İnanışlara göre bir anda saldırmaz. Bu varlık yavaş çalışır. Çarşamba karısı bir insanı öldüremez ama o insanın yerini almaya çalışabilir. Tıpkı Gülseren'e yaptığı gibi. Folklorik anlatımlarda özellikle şu cümle çok dikkat çeker. Evde 2 kadın oldu ama kimse hangisinin gerçek olduğunu anlamadı. Gülseren kadından sanki kendi kokusunu aldığı anı, o kadını kendisiymiş gibi hissettiği anı hatırladı. Yani çarşamba karısı eve gelmemiş, evde Gülseren'in yerini almaya çalışmış, kendini Gülseren'e benzetmeye çalışmış ama başaramamıştır. Gülseren o geceden sonra bir daha böyle kötü olaylar yaşamadı. İlaçlarını düzenli olarak kullandı. Terapilerine düzenli olarak devam etti. Maneviyatını sağlamlaştırdı. Annesinin ve Asiye Hanım'ın söylediklerini harfiyen uyguladı ve ondan sonra bir daha böyle sıkıntılı günler yaşamadı. Ancak bir daha asla çarşamba günleri evde yalnız kalamadı. Gülseren'in hikayesi burada bitti. Ama o geceden geriye kalan fısıltılar hala evlerin karanlık köşelerinde yankılanıyor. Gerçek sandığımız dünya belki de sandığımız gibi sadece bize ait değildir.